Dünya deniz ticaretinin 1/5'ini kontrol eden devasa gemilerin, binlerce yıllık mermerlerin üzerindeki topuklu ayakkabı yasağının ve kilosu 15 bin lirayı bulan gizemli bir ağaç reçinesinin aynı coğrafyada buluştuğunu biliyor muydunuz? Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve izleyicileri. Bugün rotamızı Ege Denizi'nin serin sularına ve tarihin tozlu sayfalarından fırlayıp gelen antik sütunların gölgesine çeviriyoruz. Batı medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen bu kadim coğrafya, bugün modern dünyanın dinamikleriyle geçmişin derin izlerini kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Sınır komşumuz olan bu topraklar sadece bir tatil rotası değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerine ev sahipliği yapmış stratejik bir kavşak noktasıdır. Hazırsanız 12 adaların gizeminden Atina'nın heybetli tepelerine uzanan belgesel yolculuğumuza başlayalım. Yunanistan, resmi adıyla Helen Cumhuriyeti, Balkan Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ve yüz ölçümü yaklaşık olarak 128.900 kilometrekare olan bir Akdeniz ülkesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bu topraklar, kuzeyde Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan ile komşuyken, doğuda Türkiye ile uzun bir sınırı paylaşmaktadır. Ülke coğrafyası öylesine parçalıdır ki toprakların %80'i engebeli ve dağlık arazilerden oluşmaktadır. Efsaneye göre Tanrı dünyayı yaratırken elindeki süzgeçte kalan taşları denize fırlatmış ve bu taşların her biri bugünkü dağları oluşturmuştur. Bu sarp coğrafi yapı antik çağlarda bağımsız şehir devletlerinin doğmasına yol açarken günümüzde ise benzersiz bir turizm potansiyeli sunmaktadır. Ülkenin nüfus yapısı incelendiğinde 2026 yılı itibarıyla toplam nüfusun yaklaşık 10 milyon civarında seyrettiği görülmektedir. Yunanistan nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık olarak 0,12 kadarına tekabül etmektedir. Nüfusun yaş ortalaması 47,1 gibi yüksek bir rakamda olup, bu durum ülkeyi Avrupa'nın en hızlı yaşlanan yerlerinden biri yapmaktadır. Nüfusun yaklaşık %90'ı kentsel alanlarda yaşarken, sadece başkent Atina toplam nüfusun 1/3'ünden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu demografik yoğunluk, büyük şehirlerde dinamik bir yaşamın sürmesini sağlamaktadır. Demografik veriler, 2050 yılına kadar nüfusun 9 milyonun altına düşebileceğini öngörmektedir. Bu durum, kırsal bölgelerin sessizleşmesine neden olurken, yerel yönetimlerin bu bölgeleri canlandırma çabalarını artırmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı -0,38 civarında seyrederek nüfusun kademeli olarak daraldığını göstermektedir. Bu yaşlanan nüfus yapısı, sosyal güvenlik sistemleri ve iş gücü piyasası üzerinde gelecekte ciddi baskılar oluşturabilir. Sizce de bu demografik değişim, binlerce yıllık bir medeniyetin kültürel aktarımını nasıl etkileyecektir? Ekonomik perspektiften bakıldığında, Yunanistan 2010'lu yılların krizlerinden sonra 2026 yılına güçlü bir toparlanmayla girmiştir. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 307 milyar 550 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2026 yılında büyüme oranının %2,9 olması ekonomik iyileşmenin en somut kanıtlarından biri olarak görülmektedir. Ekonomi büyük ölçüde hizmet sektörüne dayanmakta olup özellikle turizm bu yapının ana taşıyıcısıdır. Turizm sektörü tek başına yılda 35 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak 20 milyar eurodan fazla gelir sağlamaktadır. 2026 yılının sadece ilk 2 ayında turizm gelirlerinin %70 artması sektördeki büyük bir patlamanın habercisidir. Ülke, ayrıca stratejik yatırımlarla özellikle yenilenebilir enerji ve teknoloji alanında büyük atılımlar yapmaktadır. Yunanistan'ın Golden Visa programı da 2026 yılında 890 milyon euro yatırım çekerek ekonomiye katkı sunmuştur. Gemicilik sektörü, Yunanistan ekonomisinin ve küresel ticaretin dünya çapındaki en büyük gücüdür. Yunan gemi sahipleri, dünya toplam taşıma kapasitesinin %21'ini kontrol ederek bu alanda küresel bir lider konumundadır. Çin'den daha az sayıda gemiye sahip olmalarına rağmen, gemilerinin toplam ağırlık kapasitesi bakımından Çin'i geride bırakmaktadırlar. Bu devasa ticaret filosu, dünya enerji ve ham madde akışının en önemli yönlendiricilerinden biri olarak kabul edilir. Para birimi olarak euro kullanan ülkede, 2026 yılı Mayıs ayı verilerine göre 1 euro yaklaşık 1,08 Amerikan doları seviyesindedir.
İşsizlik oranının %9'lara kadar gerilemesi, halkın refah seviyesinin kademeli olarak arttığını göstermektedir. Enflasyon ise 2026 yılında %1,6 ile 2,3 arasında bir dengeye oturmuştur. Bu ekonomik veriler Yunanistan'ın sadece tarihi bir müze değil, aynı zamanda dirençli bir modern devlet olduğunu kanıtlamaktadır. Kültürel dokunun en temel taşı olan filotimo kavramı, Yunan insanının karakterini en iyi özetleyen ifadedir. Kelime anlamı onur sevgisi olsa da aslında misafirperverlik, saygı ve dürüstlük gibi pek çok erdemi barındırır. Yunanistan'da bir yabancı olarak karşılaştığınız samimi ilgi, işte bu köklü ve çevrilemeyen gelenekten beslenmektedir. Aile bağları toplumun her katmanında öylesine güçlüdür ki, çocuklar genellikle evlenene kadar aileleriyle yaşamayı sürdürür. Kahve, Yunanistan'da sadece bir içecek değil, aynı zamanda en temel sosyalleşme aracıdır. Geleneksel kafeneyo adı verilen mekanlar, özellikle yaşlı erkeklerin bir araya gelip siyaset tartıştığı tarihi buluşma noktalarıdır. Genç nesiller ise modern kafelerde saatlerce süren freddo espresso sohbetlerine dalarak bu kültürü yaşatır. Yunanlılar için zamanın akışı yavaştır ve bir fincan kahve eşliğinde saatlerce oturmak en büyük sosyal ritüellerden biridir. İlginç bir gelenek olarak, Yunanistan'da isim günleri kutlamaları doğum günlerinden çok daha fazla önemsenmektedir. Çoğu kişi ismini bir azizden aldığı için o azizin günü tüm aile ve arkadaşlarla büyük bir coşkuyla kutlanır. Dini inanışlar günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve nüfusun %97'si Yunan Ortodoks Kilisesi'ne bağlıdır. Paskalya dönemi tüm ülkenin büyük bir huşu ve eğlence içinde bir araya geldiği yılın en önemli zamanıdır. Yunan mutfağı, taze malzemelerin ve zeytinyağının başrolde olduğu gerçek bir Ege şölenidir. Ülke, kişi başına yıllık 18 kilogram zeytinyağı tüketimiyle bu alanda dünya birinciliğini kimseye bırakmamaktadır. Feta peyniri, musakka ve souvlaki en bilinen lezzetler olsa da yerel mutfak çok daha derin tatlar sunar. Girit'in meşhur dakos salatası ve deniz ürünlerinden yapılan kakavya çorbası mutfak kültürünün zenginliğini yansıtır. Tarım alanında ise bazı ürünler dünyada sadece bu coğrafyaya ve Türkiye'ye has özellikler taşımaktadır. Sakız Adası'nın güneyinde yetişen damla sakızı yani mastika kilogramı 15.000 Türk lirasına kadar alıcı bulan bir hazinedir. Hasat zamanı ağaç gövdelerine atılan çiziklerden sızan bu reçine hem gastronomide hem de tıpta altın değerindedir. Ayrıca Kozani bölgesinde üretilen safran, dünyanın en kaliteli ve pahalı baharatları arasında gösterilmektedir. Turistik açıdan Yunanistan, her köşesi ayrı bir hikaye anlatan devasa bir açık hava müzesini andırır. Atina'daki Akropolis, antik dünyanın mimari zirvesini temsil ederken Parthenon tapınağı şehrin tacı gibidir. Ancak bu tarihi alanlarda mermerleri korumak için yüksek topuklu ayakkabı giymek kesinlikle yasaktır. Ayrıca antik kalıntıların içinde yemek yemek, bir şeyler içmek veya sakız çiğnemek ağır cezalara tabidir. Selanik şehri ise Atatürk'ün doğduğu ev ve Osmanlı mirası Beyaz Kule ile bizler için derin bir anlam taşır. Beyaz Kule bir zamanlar zindan olarak kullanılsa da bugün şehrin en huzurlu ve ikonik simgesi haline gelmiştir. Selanik'in kordon boyu ve balkon kültürü, ziyaretçilere adeta İzmir'in bir ikizi gibi hissettiren samimi bir atmosfer sunar. Şehrin dar sokaklarında yankılanan sokak müzisyenlerinin tınısı, Balkan ve Akdeniz ruhunu birleştirir. Meteora'daki dev kaya sütunlarının üzerine inşa edilmiş manastırlar, ziyaretçilerine gökyüzünde asılı kalmış hissi verir. 14. yüzyıldan kalan bu yapılar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alarak mistik atmosferini korumaktadır. Delphi Antik Kenti ise antik çağın kehanet merkezi olarak bugün bile binlerce turistin uğrak noktasıdır. Burada yer alan Apollon Tapınağı, tarihin en güçlü kadınları olan kahinlerin gizemli dünyasına açılan bir kapıdır. Adalara doğru yola çıktığımızda her birinin kendine has bir ruhu ve efsanesi olduğunu fark ederiz. Santorini, volkanik patlama sonucu oluşan kalderası ve mavi kubbeli beyaz evleriyle dünyanın en romantik duraklarından biridir. Bazı efsaneler, kayıp kıta Atlantis'in aslında bu adanın su altında kalan parçası olduğunu iddia eder. Adanın oluşumuyla ilgili mit ise Poseidon'un oğlunun denize attığı bir parça, toprağın mucizevi bir şekilde adaya dönüşmesini anlatır.
Mikonos adası ise devasa yel değirmenleri ve hiç bitmeyen lüks gece hayatıyla küresel bir çekim merkezidir. Mitolojiye göre bu adadaki devasa kaya parçaları, Herkül tarafından öldürülen devlerin taşlaşmış vücutlarıdır. Rodos ise, Orta Çağ şövalyelerinden kalan kalesi ve antik Lindos şehriyle tarihseverleri büyüleyen bir yapıdadır. Bir zamanlar liman girişinde duran devasa Helios heykeli, dünyanın 7 harikasından biri olarak anılmaya devam eder. Yunanistan'da sosyal yaşamı düzenleyen ve turistleri şaşırtan bazı sıradışı yasalar mevcuttur. Özellikle yaz aylarında saat 3 ile 5.30 arası uygulanan siesta saatlerinde gürültü yapmak kesinlikle yasaktır. Bu saatlerde uyuyan veya dinlenen insanları rahatsız edenler 5 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca antik alanlardan küçük bir taş parçası bile almak, tarihi eser kaçakçılığı kapsamında ağır yaptırımlara tabidir. Ülke genelinde yol kenarlarında göreceğiniz küçük şapel şeklindeki kutular aslında ölenleri anmak için yapılan anıtlardır. Bu minyatür kiliseler hem dini bağlılığın bir göstergesi hem de coğrafyanın hüzünlü hikayelerinin sessiz şahitleridir. Diğer bir şaşırtıcı detay ise Yunanistan'ın pek çok adasında ve şehrinde tuvalet kağıdını klozete atmanın kesinlikle yasak olmasıdır. Eski boru sistemlerinin tıkanmaması için kağıtların çöpe atılması gerektiğini gösteren tabelalar her yerdedir. Yunanistan'ın tarihsel derinliği, mitolojiyle iç içe geçmiş bir kahramanlık ve trajedi anlatısıdır. Zeus'un Girit'teki bir mağarada doğduğuna, Poseidon'un ise Ege'nin mavi sularına hükmettiğine inanılırdı. Bu efsaneler bugün sadece kitaplarda değil, antik tiyatroların muazzam akustiğinde hala yankılanmaya devam ediyor. Epidaurus Antik Tiyatrosu, en arka sıradaki izleyicinin bile sahnedeki fısıltıyı duymasını sağlayan mühendislik harikası bir tasarıma sahiptir. Bölgesel meselelere baktığımızda Batı Trakya'daki Türk azınlığın durumu iki ülke arasındaki en hassas konulardan biridir. Lozan Antlaşması ile garanti altına alınan haklara rağmen azınlığın etnik kimliğinin tanınmaması ciddi tartışmalara yol açmaktadır. Bölgedeki Türk okullarının sayısı 2026 itibarıyla 307'den 86'ya kadar gerilemiştir. Bu eğitim krizi azınlık çocuklarının ana dillerinde eğitim alma haklarını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Buna ek olarak seçilmiş müftülerin tanınmaması ve ibadet özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar uluslararası raporlara da yansımaktadır. 2026 yılı Nisan ayında yapılan resmi açıklamalarda bu baskıcı politikaların ikili ilişkilere zarar verdiği vurgulanmıştır. Azınlığın vakıf idaresi ve kültürel dernek kurma girişimleri, kamu düzeni gerekçesiyle sık sık engellenmektedir. Bu durum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen çözülemeyen bir düğüm olarak kalmıştır. Yolculuğumuzun bu noktasında Coğrafya Durağı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bu tarz derinlemesine araştırmaları ve kültürel yolculukları daha fazla kişiye ulaştırmamızı sağlıyor. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi, komşunun bu büyüleyici topraklarında keşfedeceğimiz daha ne gibi sırlar olduğuna birlikte bakmaya devam edelim. Yunanistan'ın sosyal hayatında dikkat çeken bir diğer unsur ise nazar inancı ve buna bağlı geleneklerdir. Bizim kültürümüzde olduğu gibi Yunanlılar da kötü enerjiden korunmak için her yerde nazar boncukları ve tılsımlar kullanır. Hatta bebeklere doğrudan iltifat etmekten kaçınırlar. Çünkü bunun kıskanç ruhları çekeceğine inanılır. Bir Yunan düğününe denk gelirseniz, neşe ve bereketin simgesi olan tabak kırma geleneğine de şahitlik edebilirsiniz. Girit adasına geçtiğimizde Avrupa'nın en eski gelişmiş kültürü olan Minoan medeniyetinin izlerini süreriz. Knossos Sarayı, 4000 yıl önce sahip olduğu akan su sistemleri ve gelişmiş mimarisiyle o dönemin teknolojisini yansıtır. Adanın dağ köylerinde yaşayan insanlar, geleneksel müzik aletleri olan lavta ve keman eşliğinde özgün bir yaşam sürer. Girit halkının misafirperverliği ve uzun yaşam süresi, taze otlarla ve zeytinyağıyla beslendikleri Akdeniz diyetine borçludur. 12 adaların en büyüğü olan Rodos, hem antik hem de Orta Çağ dokusunu bir arada barındıran yaşayan bir müzedir. Şövalyelerin inşa ettiği surların içindeki eski şehir, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan etkileyici bir yapıdır.
Lindos köyünün tepesinde yer alan Akropol ise bembeyaz evlerin ve masmavi denizin üzerinde bir mücevher gibi parlar. Rodos, tarih boyunca pek çok imparatorluğun hedefi olmuş stratejik bir kale şehir olma özelliğini korumuştur. Yunanistan'da sosyal hayatın en görkemli sahneleri şüphesiz binlerce kişinin katıldığı geleneksel düğünlerde ve vaftiz törenlerinde kurulur. Aile bağlarının kutsallığı nedeniyle bir düğün davetli listesi 1000 kişiyi kolayca aşabilir ve bu törenlerde papazın bile dans pistinde olduğu coşku dolu anlara rastlanır. Vaftiz törenlerinde ise bebeklerin kutsal suya tamamen 3 kez batırılması, toplumun dini değerlere verdiği derin önemi yansıtan en çarpıcı ritüellerden biridir. Modern dünyada kullanılan pek çok dile köken olan Yunan dili, 5000 yılı aşkın geçmişiyle hala yaşayan en eski yazılı dillerden biri olma özelliğini taşır. Bilim, tıp ve felsefe terminolojisinin temelini oluşturan bu dil, İngilizce'deki noktalı virgül işaretini soru işareti olarak kullanmasıyla dilbilimcileri şaşırtmaya devam eder. Yunan alfabesi 1000 yılı aşkın süredir 24 harfiyle varlığını sürdürerek Latin alfabesinin de temelini oluşturmuştur. Ege'nin mavi suları sadece gemilere değil, aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarına ve Akdeniz foklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl 100.000'den fazla kuşun göç yolları üzerinde dinlendiği sulak alanlar, Yunanistan'ın biyolojik çeşitliliğini koruma konusundaki hassasiyetini göstermektedir. Doğanın bu eşsiz misafirleri, ülkenin turizm odaklı yapısının yanında sessiz ama hayati bir ekosistemi yaşatmaya devam ediyor. Mavi bölgeler olarak bilinen dünyanın en uzun ömürlü insanların yaşadığı yerlerden biri olan İkarya Adası, 90 yaşını deviren sağlıklı sakinleriyle modern tıbbın ilgisini çekmektedir. Adalıların uzun yaşam sırrı sadece zeytinyağı ağırlıklı beslenme değil, aynı zamanda stresten uzak yaşam ve güçlü komşuluk ilişkilerinde saklıdır. Bu huzurlu ada, zamanın yavaş aktığı bir sığınak gibidir. Modern Yunanistan'da hukuk kuralları bazen çok şaşırtıcı yasaklarla karşımıza çıkabilir. Bunlardan biri de 2002 yılında yürürlüğe giren ve kumarı önlemeyi amaçlayan dijital oyun yasağıdır. Bu kanun kapsamında kamuya açık alanlarda, hatta bazı durumlarda evlerde bile bilgisayar ve telefon oyunları oynamak hapis cezasına kadar varan yaptırımlarla sonuçlanabilir. Geleneksel değerlerin korunması adına alınan bu tür katı önlemler, ülkenin modernleşme ile kültürel korunma arasındaki dengesini yansıtmaktadır. Belgeselimizin sonuna gelirken, Yunanistan'ın 2026 yılındaki modern duruşuyla antik köklerini nasıl birleştirdiğini gördük. Ekonomik krizlerin küllerinden doğan bu ülke, gemicilikteki dünya liderliği ve turizmdeki rekorlarıyla geleceğe umutla bakmaktadır. Her ne kadar siyasi ve azınlık hakları temelli sorunlar devam etse de, iki halk arasındaki kültürel bağlar her zaman varlığını koruyacaktır. Bu topraklar sadece taş ve mermerden değil, binlerce yıllık yaşanmışlıklardan ve efsanelerden inşa edilmiştir. Sizce Yunanistan'ın en etkileyici yanı, binlerce yıllık bu derin mitolojik geçmişi mi, yoksa adalarındaki o huzurlu yaşam tarzı mı? Belki de Sakız Adası'ndaki mastika ağaçlarının kokusu ya da Atina'nın kalabalık caddelerindeki o antik ruh sizi cezbediyordur. Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin için Yunanistan neyi ifade ediyor? Coğrafya Durağı kanalında keşfedilecek daha çok rota ve anlatılacak daha çok hikaye var. Görüşmek üzere, hoşça kalın.